Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Evet, biraz istersen kendimden biraz söz edeyim. Yani insan kendinden söz etmesi pek kolay olmuyor tabii. Ama şunu söyleyeyim, ben birçok konulara meraklıyım. Ve değişik konularda değişik araştırmalarım oldu, kitaplar yayınladım, makaleler yazdım. Temel olarak üç konu benim esas araştırma konum. Bir tanesi bilim. Bilim deyince daha ziyade fizik tabii. Fizik ve doğa ve evrenin yapısı. İkinci konum Türk dünyası. Türk dünyası ile ilgili Türkçenin kökeni, Türklerin kaynağı, nereden çıktılar, nereye dağıldılar, Türkçenin diğer dillere etkileri ve bu konuda bir kitabım var. Asya'dan yayılan kültürün izleri. Yani bu da işte 2017'de basıldı. Ondan önce 2009 yılında Kuantum ve Tasavvuf diye bir kitap yayınladım. Dolayısıyla üçüncü konumda mistisizm oluyor. Tasavvuf, ruhsallık ve onunla ilgili değişik görüşler, konular. Yani insanın hem zihinsel hem de ruhsal yönüyle ilgileniyorum. Ve o konuda bir kitabım var. İşte kuantum bilgeliği ve tasavvuf. Yani kuantum bilimini değil, daha ziyade bilgeliğini anlatmak istedim orada. Ondan sonra tasavvufla olan ilişkisinden de söz ettim tabii. Ve 2017'de yayınladığım bu kitaptan önce 2009'da yayınladım bu kuantum kitabını. Ondan önce de bir mekanik diye ders kitabım var. Ta 1979, düşünün ne kadar eski, 1979 yılında yayınlamış olduğum üniversite seviyesinde ders kitabı, mekanik. O da çok satıldı, beğenildi. Ondan sonra bu kuantum 6 baskı yaptı, kuantum ve tasavvuf kitabı. Ondan sonra da en son yayınladığım geçen sene, aşağı yukarı 2 sene diyelim, 2 sene önce, yani 2023 yılında yayınladığım İngilizce bir kitap var. Bu kitapta Evren ve İnsan Beyni başlıklı bir kitap. İngilizcesi Universe and the Human Mind. Yani insan beyniyle evren arasındaki bağlantı, benzerlikler ve yeni bir evren modeli de orada sundum o kitabında ve Amazon'dan yayınlandı. Bildiğiniz gibi Amazon dünya çapında satış yapan bir yayın evi ve benim kitabım bugün her yerde satılıyor, İngilizce olanı. Japonya'dan alanlar oldu, Amerika'dan alanlar, Dubai'den alanlar oldu. Birçok ülkelerden o kitabı alan oldu. Şimdi tabii bu konuları ayrı ayrı anlatmak mümkün de bugünkü konumuza gelecek olursanız Türklerin ataları ve aslar, oklar ve turlar diye 3 boy veya boy grubu diyelim. Bunlarla ilgili bir yorum yapıyorum size bugün. Bir sunum, bir yorum, bir görüş. Herkes katılmayabilir bu görüşe. Çünkü tarih kitaplarına yazmayan bir şeyden söz edeceğim. Nereden başlayalım? Buzul çağından başlayalım. Buzul çağı 33 bin yıl önce başladı ve 16 bin yıl önce sona erdi. Ve Asya'da işte bu buzul çağı başlayınca kuzeyden inen buzlar bütün Kuzey Asya'yı ve Kuzey Avrupa'yı, Amerika'yı kapladılar ve insanlar artık orada yaşayamaz duruma geldiler. Tabii buzlar gelince hayvanlar kaçmaya başladı. Hayvanlar ölünce bitkiler de dolmaya başlayınca tabii herkes dağılıp dört bir yana doğru göçler başladı. İşte Türklerin dağılımı da ilk başlangıcı buzul çağı başlarken ikinci büyük dağılım da buzul çağı bittikten sonra.
Buzul Çağı dağılımına bakacak olursanız burada Üst Işım diye bir yer var. Orta Asya'nın biraz kuzey orta bölgesinde. Orada bu üst Işım'da bir insan kemiği bulundu. İnsan bacak kemiği, uyluk kemiği. Ve bunu analiz ettiler. Baktılar işte 44 bin yıl önce ait olan bir kemik. Buzların arasında kaldığı için durmuş öyle. Bir kişi buldu. Sonra onu analiz ettiler karbon 14 ile ve 44 bin yıl eski olduğu ortaya çıktı. Demek ki 44 bin yıl önce o bölgede, Üst Işım denilen bölgede insanlar yaşamışlar, toplum halinde bir kültür oluşturmuşlar, bir dil geliştirmişler ve oradan sonra işte Buzul Çağı'nın başlamasıyla birlikte dört bir yana yayılmışlar. Bir kısmı doğuya gidip Amerika kıtasına geçmiş. Bering Boğazı o zaman buzlarla kaplı olduğu için geçit mümkün yürüyerek. Ondan sonra bir kısmı güneye yani Kazakistan, Moğolistan bizim Altay dağları bölgesine gelmişler. İşte Türklerin de oraya yerleştikleri ve oradan tekrar bir dağılım olduğunu biliyoruz. Bir kısmı da işte Hazar Denizi'nin batısından, Karadeniz'in de doğusundan Kafkaslar üzerinden dağılmışlar. Üçüncü bir grup. En son grupta, dördüncü grupta kuzeye gidenler, işte Finlandiya'ya gidenler, Polonya'ya gidenler, oradan ta işte Orta Avrupa'ya kadar dağılanlar var. Yani böyle dörtlü bir dağılım söz konusu. Şimdi bu Asya kuraklaşınca ve insanlar dağılmaya başlayınca işte gördüğünüz gibi bu daha ayrıntılı ve daha geniş bir haritada Amerika'nın burasından Bering Boğazı'ndan giriyorlar, Asya'dan geçiyorlar ve Bering Boğazı'ndan Amerika'ya, yani Eskimolar dediğimiz insanlar aslında Asya kökenli Türkler ve Avrupa'ya gelenler var. Sonra ilginç olan bu Güney dağılımıdır. Ondan da söz edeceğim. Ve sonra tabii bir de Japonya'ya gidenler olmuş, yani Kore üzerinden. Türklerin atalarını tarih kitaplarında bulamazsınız. Yani orada bildirilen tarih kitaplarındaki bilgiler eksik, yanlış ve çok bağnaz, yanlış Avrupalıların gözüne, onların anlayışıyla yazılmış olan kitaplar bunlar. Onları destanlarda Asya dilinin geleneklerini, körecilerini ve boyların kim olduklarını merak ediyorsanız Türklerin destanlarına bakmakta yarar var. Ve orada As, Tur ve Ok boylarından söz ediliyor. Tabii bu Ok dediğimiz vakit biraz daha o dönemin telaffuzuyla denizden Ok şeklinde telaffuz ediliyor. Biraz böyle kalın. Oğuz sözü de bu işte denizden gelen sesin, ok sesinin biraz değişimi. Yani ok dediğiniz vakit omuz ortaya çıkıyor. Ve buradaki uz takısı da var olmak. Yani biziz, varız, okuz anlamında bir söz oluyor. Ve bu diğer yabancı dillere de geçmiş. Mesela bu uz takısını mesela os olarak, is olarak, est olarak, ist olarak bütün Avrupa dillerinde de görüyoruz. Ve kökeni bunun aslında işte oradan dağılan insanların kullanmış oldukları takılar. İst mesela Fransızca'da, İngilizce'de var. Est var. Oğuz Kağan destanına göre Oğuz Kağan'ın oğulları Üçoklar ve Bozokları oluşturdular. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir destandır, bu bir hayaldir, bu bir şeydir, böyle bir masaldır şeklinde düşünülebilir tabii. Ama öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü Tur boyları Turan bölgesinde yaşamışlar ve oradan dünyaya yayılmışlar. Bakın. Bu bölgeye Ergenekon ve Ötüken de denmiş, o Turların yaşadığı bölgeye.
Ötüken sözün anlamı üzerinde çok tartışılmıştır bugüne kadar. Ötüken çıkılan anlamındadır. Çünkü öt kelimesi kök sözcük olarak ötmek, öteye gitmek, ötelemek şeklinde değişik şekillerde kullanılıyor Türkçe'de. Mesela kuşların ötmesi bir sesin dışarı çıkmasını ifade ediyor. Ondan sonra biz ötelemek dediğimiz vakit uzaklaşmak, uzaklaştırmak şeklinde bugün kullanıyoruz. Ve dolayısıyla ötüken de çıkılan, uzaklaşılan bir alan oluyor. Ve onlara da bu çıkışı sağlayan yine destanlara göre Asena adlı bir dişi kurt. Fakat dişi kurt olması şart değil. Kurt başlığı takan bir şaman, bir kadın şaman olması büyük ihtimal. Doğrusu da o. Neden? Çünkü şamanlık kadınlarla başlamış. Erkeklerle başlamamış. Kadınlar ilk olarak ruhlarla iletişim kurabilen, kurmak isteyen ve kurmaya gayret eden insanlar oldukları için şamanlık kadınlarla başlıyor. Sonradan erkekler devralıyorlar. Ve dolayısıyla As ana bir şaman, Asya kadını. Ve işte Asların, As halkının bir şamanı ve Asya sözü de aslında As öyü şeklinde, doğrusu o. Yani ön Türkçedeki ifadesiyle öy kelimesi bir bölgeyi ifade ediyor. Ve bu diğer ülkelerin dillerine de geçmiş. İya şeklinde geçmiş. İşte İtalya, ondan sonra Romanya, Almanya dediğimiz vakit İya aslında bir bölgeyi ifade ediyor ve öyü sözünden geliyor. Mesela köy sözünü ele alalım. Köy. Bildiğiniz gibi köy yerleşim bölgesi, bir küçük bir alan, birkaç ailenin oturduğu bir yer. Fakat köy sözünün kökenine inerseniz Ok öyü çıkıyor karşımıza. Yani Ok halkının, burada sözünü ettiğim Ok halkının bölgesi Ok öyü ve dolayısıyla bunun birleşimiyle birlikte köy sözü ortaya çıkıyor. Şimdi Asya'dan dünyaya yayılan Türklere bir şöyle bakarsanız 3 grup halinde olmuş. Ön Türk diyoruz bunlara. Oklar, Turlar ve Aslar. Oklar, Oğuzlar. Yani Oğuz adı altında değişik bölgelere giden toplumlar. İşte bunlar Bozoklar, İçoklar diye geçiyor. Ondan sonra Turlar var. Turlarla Oklar büyük çapta birlikte dağılmışlar. Aynı bölgelere birlikte gitmişler. Yani aralarında çok yakın ilişki var. Aynı dili konuşmuşlar. Aynı inançlara, aynı töreye, aynı geleneklere sahipler. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle çok yakın iki grup oluyor. Turlar ve Oklar. Aslar biraz daha farklı. Onlar daha çok Asya'da kalmışlar ve daha çok sonra dağılıma başlamışlar. Yani Asların dağılımı daha sonra ama tabii daha sonra derken yine günümüzden binlerce yıl önce. Turlar, işte Turani halklar dediğimiz halklar, Hurriler, Guzlar, Oğurlar, Ogurlar, Hunlar, bunlar bir çeşit Turların devamı oluyor. Asların da devamı var. Asyalı toplumlar, artık tek tek saymaya imkanı yok, pek çok grup var çünkü. Sümerler de onlardan. Gerçi Sümer adı As adıyla ne kadar yakın bilmiyorum ama mesela S harfini As olarak da ön Türkçe'de bir As hecesi olarak da okunabilir. Dolayısıyla Sümer halkının bir Asların kolu olduğu görüşündeyim. Asurlular mesela, orada işte açıkça belli, Asurlular Sümerlerin devamı oluyor ve Asurlulardan da söz edeceğim tabii. Hazarlar var, Azeriler var. Bunlar da As halkları. Günümüzün Çin bölgesinin Doğu Türkistan denilen bölgesinde Turfan var. Turfan bir bölge, bir şehir, aynı zamanda bir alan, bir bölge. İşte burada gördüğünüz gibi Çin'in doğusunda
batısında pardon bir Doğu Türkistan bölgesi var ki bugün işte orada Uygurlar yaşıyorlar. Ve bu bölgenin içinde de şöyle bir alan var. Yani burada noktayla gösterilen, burası da Turfan oluyor. Turfan yani bir bakıma turların bölgesi oluyor Turfan. Gerçi biz Turfan'da meyve falan diyoruz. Onun sebebi de şu, oraya Turfan bölgesine daima taze meyve geliyormuş. Oradan dağılıyormuş taze meyveler. Bütün Çin bölgesine ve Doğu Türkistan'a. Onun için oraya Turfan'da meyve adı oradan geliyor. Turfan bölgesinden dağıldığı için meyveler. Fakat burası işte gördüğünüz gibi turların bir alanı, bir bölgesi. Oklara gelecek olursak Oğuzlar dedik biz bunlara. Ve bunlar işte Bozoklar, Üçoklar diye iki grup ve Faruk Sümer'in kitabında açıkça belirtilmiş. Onun kitabında var. 160. sayfadan alıntıdır bu. Faruk Sümer bu konuda Türkler diye, Oğuzlar diye kitaplar yazmış. Ve orada işte Yıldız Han, Ayhan, Günhan, Deniz Han, Dağ Han, Gök Han diye Oğuz'un oğulları bunlar ve onların kurdukları boylar var. İşte Avşarlar, Begdili, Karkın, Kızık, Hazır, Döğer falan. Kayı boyu özellikle ilginç. Çünkü Anadolu'ya gelenler onlar, kayı boyu. İşte Bayatlar var ve Karaeli, Iğdır falan böyle devam ediyor. Yani şöyle sayarsanız 4, 3 kere 12, 12 daha 24 tane boy Türklerin bu Oğuz boyları 24 adet. 24 sayısı da ilginçtir çünkü bildiğiniz gibi Sümerler de altılı sistem üzerine her şeyi kurmuşlar. 6, 12, 24 diye gidiyor. Dolayısıyla 24 boy oluşu da tesadüf olmasa gerek. Oklar ve turlar bu isimlerine birleşince, birlikte oldukları için ve beraber hemen hemen aynı dönemde, aynı zamanda, aynı bölgelere dağıldıkları için bunların birleşiminden işte şurada gördüğünüz gibi Turok, Török, Türk adları oluşmuş. Yani tur ve oklardan oluşan bir grubun bir çeşit toplamı Türk halkı oluyor. Okların adı yumuşayarak işte Ov, Og, Osk adlarına dönüşmüş. Zaman içinde tabii. Turların adı da yine değişerek Gur, Guz, Hun adlarını almış. Yani Hunlar aslında Tur halkı. Yani Hunların ne olduğu hakkında bir sürü fikir ileri sürülmüştür, kitaplar yazılmıştır, araştırmalar vardır ama esasında bunların Tur halkının bir kolu olduğunu anlıyoruz. Çünkü Gur, Hur, Hun aynı söz. Oğurlar, Oğuz, Utrigut veya Utrigur. Ondan sonra 30 Oğuz bunlar, Utrigurlar. Kutrigurlar var, Kutlu Oğuz. Ongurlar var, On Oğuz. Ongurlardan işte Hungarlar ortaya çıkıyor, Macarlar yani. Ondan sonra Hurriler var. İşte onlar da Turlardan geliyor. Hurri, Hun, Hungar, Orhun ve Orhun'dan dünyaya yayılan ve yazıların da orada geliştiği, Orhun Vadisi'nde geliştiği veya bütün Asya'da geliştiği ama Orhun'da da kitabelerin bulunduğunu biliyoruz. Bu şekilde. Şimdi daha da ayrıntılı olarak dilleri inceleyecek olursanız, halkları veyahut da As, Ok ve Turların ortak dil grubuna Ural-Altay dil grubu deniyor. Şimdi hangi dil grubu en eskidir diye sorarsanız benim kanımca Ural-Altay dil grubu diğer tüm dil gruplarından, Samilerden, Sami dil grubundan ve Hint-Avrupa dil grubundan ve diğer dil gruplarından daha eski. En eskisi bu. Çünkü bunun bir özelliği var. Yani şöyle diyeyim. Türkçenin de dahil olduğu
Türkçe'ne de dahil olduğu Ural-Altay dil grubu bitişken bir dil grubudur. Yani takılarla bitişerek sözcükler oluşmuştur. Mesela geliyorum dediğiniz vakit orada gel kökü var. Gelden M sözüyle bana ait olduğunu, ben olduğunu belirtiyorum. Ondan sonra yorum şeklinde şimdiki zamanı ifade ediyor. Ve dolayısıyla bu takılarla gelişen sözcükler halen bugün yaşıyorlar. Ve bu ön sözcük, ön Türkçenin kaynak kök sözcükleri son derece önemli. Çünkü bunları incelediğimiz vakit dillerin nereden nasıl değiştiğini, hangi sözcüklerin ne şekilde etimolojik olarak yani nasıl geliştiğini, köklerinin ne olduğunu bulmak, araştırmak mümkün. Ve bu yalnız Ural-Altay dillerinde, özellikle Türkçe'de var. Özellikle Türkçe'de var. Tabii diğer Ural-Altay dillerinde de bu kök sözcükler var ama Türkçenin kök sözcükleri hiç kaybolmamış. Binlerce yıldan beri mevcut, devam ediyor ve halen kullanılıyor. Bu çok özel bir şey. Yani bir dilin binlerce yıldan beri, en az belki 10 bin yıldır kök sözcükleri taşıması ve hiç kaybetmeden kullanmaya devam etmesi çok özel bir durumdur ve diğer dillerde bu yoktur. Mesela Hint-Avrupa dilleri bitişken değildirler. Hint-Avrupa dilleri bükümlü denilen dillerdir. Yani duruma göre sözcüğün şekli değişir ve kök sözcük kalmıyor. Bükümlü dil olduğu için kök sözcükler de şekil değiştiriyor ve dolayısıyla kök sözcük kavramı ne Hint-Avrupa dillerinde var ne de Sami dillerinde var. Bir tek Ural-Altay ve Türkçe kökenli olan diğer dillerde var. Şimdi burada doğuya, yani işte gördüğünüz gibi Asya'dan yayılan halkın birinci dağılım kolu olan doğuyu biraz ele alacağım ama diğerlerini sırayla anlatacağım. Doğuda bunların nereden yayıldıklarını şimdi genetik olarak kanıtlamak mümkün. Ve daha önce dediğim gibi başlangıçta bu üst ışın bölgesinde bulunan insanlar ilk grup olarak, Asya'nın en eski grubu olarak bir Q genine sahip bu insanlar. O genler tespit edilmiş. Ve Q geni, yani bir haplogrup dediğimiz şey nedir? Gen grubu. Bütün gen uzun insanın genom denilen çok uzun zincir halinde geni var. Bu genin içinde, bu genomun içinde küçük bir gruba haplogrup deniyor. Gen grubuna. İşte bu gruplar değişik isimler, harflerle ifade ediliyor. Bunlardan Q genine sahip olan halk doğuya gitmiş ve nereye gitmişler? Bakın Amerika'yı şeyden dağılarak, buradan dağılarak, Bering'den geçerek bütün kuzey ve güney Güney Amerika'ya kadar gitmişler bu insanlar. Ondan sonra Bering Boğazı da kara köprüsü olduğu için, o zaman işte buzlarla kaplı ve geçilmeye müsait olduğu için yürüyerek geçmiş bu insanlar. Yani şeye ihtiyaçları yok, bir vasıtaya, belki kızağı kullanmış olabilirler tabii buzun nemle kaydığı için. Ama genelde gruplar halinde yürümüşler ve o bölgeye de Beringia adı veriliyor. Yani Beringia tespit edildi. Beringia belli bir dönemde orada kara köprüsü olarak var olmuş. Fakat sonradan buzlar eriyip de buzul çağı sona erince oradaki buzlar da erimiş, ortaya bir kanal geçmiş, bir geçit kalmış. İşte buna biz Bering geçidi veya Bering kanalı diyoruz. Dolayısıyla orası daha kaplıyken, buzlarla kaplıyken oradan geçit olmuş. Sonradan 13 bin yıl önce günümüzden buzlar erimeye başlayınca, buzul çağı bittikten sonra yavaş yavaş o bölgede artık sularla kaplanmış. Yani buzul çağı 16 bin yıl önce sona ermiş diyoruz ama tabii o biraz daha sürmüş. Yani başlangıcı, erimenin başlangıcı 16 bin, 13 bin yıla kadar 2-3 bin yılın içinde tamamen erimiş. Ve burada görüyorsunuz doğuda toplumlar var. Yani Bering Boğazı'nın çevresinde
Bunlar Yukagir, Ket, Çukçi, Eskimo, Atabaşkan ve Aleut isimleriyle bilinen toplumlar. Şimdi bunlardan Atabaşkanlar gerçekten Atabaşkan insanları bunlar. Yani isimler Atabaşkan. Ama Amerikalılar, dilciler ne demişler? Atapaskan diye. Bakın burada açıkça yazıyor bu haritada. Atapaskan. Atapaskan, Atabaşkan. Ve bu harita internette bulabileceğiniz bir haritadır bu. Diyor ki native languages, yani oranın yerli halkının dilleri. Fakat bu yerli halkı tabii Batı'nın ifadesi. Doğrusu, eğer doğrusuna gitmek istersek, buraya Asya'dan göç etmiş insanların dillerinden söz etmek lazım. Ki işte değişik gruplar, en büyük gruplardan biri de Eskimolar, Atabaşkanlar ve diğer küçük gruplar var ve bir de Algonquinler var. Bunlar işte dediğim gibi Asya'dan zaman içinde gelip yerleşmişler ve dağılmışlar. Ve burada Yukagir, Eskimo ve Türkçe arasında sözcüklerin benzerliğinden söz etmek istiyorum ki bu inandırıcı olsun. Yani efendim oraya geldiler ama onlar Türk müydü sorusu akla gelebilir. Şimdi bakın buradan başlayalım isterseniz. Şöyle ayağa kalkarsam daha iyi göreceğim. Aka, akkak, ata. Yukagir dilinde mesela al, Eskimo dilinde alu, atae veya alt oluyor Türkçe'de. Ondan sonra mesela amlae Yukagir'de, angva Eskimo'da aç oluyor. Amlae ama em oluyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Mesela ilginç olanlardan biri kelimesi. Eyle, eğlen, eylemek hala bugün Türkçe'de güncel olarak kullandığımız sözcüklerden. Sonra mesela ne bileyim kin. Çok ilginç bir sözdür bu. Çünkü bir insanla karşılaşıldığında ilk sorulan sorulardan biri kimsin sen, nesin sen, nereden geliyorsun gibi. Onun için bu kin sözü çok kök sözcük açıkça ortada yani. Ve bu Yukagir dilinde kin, Eskimo dilinde kina, Türkçe'de de kim. Ve böylece bakın bir sürü kelime var. Mesela kon, Yukagir dilinde koni, Eskimo dilinde koş Türkçe'de. Yani bazı harfler değişik, tabii zaman içinde oluyor değişmeler ama kök sözcük kendini koruyor. Ve bu kök sözcüğün izini sürmek mümkün. Eğer biz bunların kök sözcüklerinin ne olduklarını bilirsek, kendi dilimizden çıkararak diğer dillerdeki şeklini bulabiliyoruz ve o bağlantıları da görebiliyoruz. Ve buradan ne sonuç çıkıyor? Demek ki şimdi burada gördüğünüz Yukagirler şurada Asya'da kalmışlar. Eskimolar Kuzey Amerika'ya geçmişler. Atabaşkanlar var ve bütün bunlarla Türkçe yakın ilişkili, bunların dilleriyle diyelim. İşte buradan görüyorsunuz. Demek ki Türkler doğuya gitmişler. Ne zaman? İşte buzul çağı bittikten sonra, büyük çağda. Türklerin bir de güney dağılımı var. Şimdi tabii doğuyu gösterdik, bunun ayrıntıları var. İsterseniz saatlerce konuşulabilir bu doğuya gidenler hakkında. Ama bir de güneye gidenlerden bakalım. Şimdi nereye gitmişler? Türkmenistan bölgesi bugünkü. Ama o gün için yani eski bölge olan o geniş bölgeye Türkistan deniyor. Türkistan, Türkmenistan değil. Türkmenistan bugün kullanılan bir isim ama o dönemde Türkistan. Ne demek bu? Türklerin bölgesi demek Türkistan. Ve Türkistan'dan güneye iniyorlar. Nereden? İşte bu Aral Gölü'nün etrafından sağından solundan dereler var biliyorsunuz orada işte. Amuderya, Sirderya. Oradan aşağı iniyorlar Afganistan üzerinden. Kimisi doğuda Harappa'yı kuruyor, Pakistan'da Mohenjo-Daro'yu kuruyor, Jiroft'u kuruyor. Burası aslında Indus Vadisi. Indus Vadisi'nde bir kültür var. Indus Vadisi'nde yazı bulundu. Indus Vadisi'nde şehir var. Hem de gelişmiş bir şehir. Tabii bugün kalıntıları var ama var imiş. Ne zaman? Günümüzden 2500, hatta milattan 2500, yani günümüzden 4500 yıl önce. Ve oradan bu Tepe Siyalk'a geliyorlar.
bugünkü İran. Sonra Jiroft'tan yine güneye Tepe Yahya ve Susa'yla Sümer kültürünü oluşturuyorlar. Ve Ur ve Uruk şehirlerini kuruyorlar. Ur ve Uruk tamamen yerleşmeyle ilgili sözcükler bunlar. Urmak, vurmak, kurmak hep aynı şey görüyorsunuz. Ve kur sözünü köküne inerseniz ok ur çıkıyor karşımıza. Yani okların yerleşimi, nasıl ki ok öyü köy olduysa ok ur, ok yerleşimi. Çünkü vur kelimesi de yerleştirmek anlamına gelir. Dolayısıyla vur kur bir ilişki içinde ok uru kur oluyor. Uruk kelimesi var işte. Oradaki uruk urulmuş yani kurulmuş anlamında. Ve bunlar nereden takip ediyorlar? Dikkat edersen hep sığ bölgelerden, dağları mümkün olduğu kadar tırmanmadan alçak bölgelerden. Burada yüksekliği de görüyorsunuz. Yani aşağı yukarı 50-100 en çok 200 metre deniz seviyesinden yüksekte olan ovalardan veya dere kenarlarından yürüyerek güneye iniyorlar. Güney dağılımının genetik kanıtı da var. Nasıl ki doğuya giden Q geninin genetik kanıtı ortaya çıkarıldıysa, halkın genetiği çıkarıldıysa, aynı şekilde güneye inenlerin de genetik kanıtı çıkarıldı. Ve çıkış bölgesi burası. Yani neresi oluyor? Altaylar oluyor. Yani Çin'in, burası Kazakistan, burası işte Doğu Türkistan, ondan sonra Moğolistan ve Rusya. 4 tane ülkenin kesim noktası olan o bölgeden dünyaya, güneye dağılıyorlar. Güneye dağılanlar buradan. Neden? Çünkü en yüksek oranda koyu olan bölgeler bu özel bir gen bu. Bu genin adı da R1A geni. R1A geniyle bu tarafa gelenler var. Ve bu R1A genini burada da görmek mümkün. Bakın şimdi göstereyim. Burada. Şimdi bakın burada M diyor. Aynı şekilde R, M beraber. Ve buradan yine gördüğünüz gibi Altay bölgesinden güneye bir ok var. Daha doğrusu ta Mısır'a kadar giden bir ok var. Sümer ve Sümer'den de ileriye. Yani kadim Mısır kuranlar da ön Türkler. Ondan sonra gelelim buraya. Şimdi bunu gördük. Behistan ve Susa bölgesi, yani Elam dediğimiz halkın, toplumun olduğu bölge, Behistun ve Susa. Orada da yazılar var. Çivi yazıları ama sebebi de çivi yazısının Sümer yazısından dönüşmüş olmasından dolayı. İşte Güney dağılımını görüyoruz. Çıkış bölgesi. Burası tam Indus Vadisi. Yani Indus'taki kültürü kuranlar Asya halkı. Oradan güneyden gidiyorlar ve ta Anadolu'ya kadar, yani Göbekli Tepe'ye kadar geliyorlar. Göbekli Tepe kültürünün de kökeni gene Asya kültürü olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bakın burada oranlara bakarsanız mesela %60 iken biraz daha açık bölgelerde %40, %50 bu R1A genini buluyor insanlar kemikleri analiz ederek. Ve daha doğrusu şuraya da dönecek olursanız bakın bütün Kuzey Hindistan, yani oraya Hint-Avrupa kültürü ve insanları gelmeden önce Asya'dan gelen insanlar bütün bu bölgeyi kapsamışlar. Bakın şurası Bhutan, Kuzey Hindistan, burası Pakistan, Afganistan, İran, hatta Arabistan'ın bir bölümü ve Anadolu. Demek ki bütün bu yayılım artık gen bilimi sayesinde kanıtlanmış durumda. Şimdi Dravid dilleri var. Güney Hindistan'da konuşuluyor bu dil grubu. Fakat Dravid dillerini incelediğimiz vakit yine bir Asya dili, Asya dillerinin
bitişken bir yapısı olduğunu görüyoruz Dravid dillerinin. Ve Dravid dilleri zamanında bütün Hindistan, Pakistan ve daha da kuzeyini, Nepal'i dahi, Sümer'i, Türkmenistan'ı dahiline alan, orada konuşulan bir dil grubu bu, Dravid dilleri. İşte bu Mohenjo-daro, ondan sonra Harappa gibi bölgelerde de bu Dravid dilleri kullanılmış. Ve günümüzün Dravid dilleri daha güneye. Niye? Çünkü Avrupalı demeyeceğim ama Hint Avrupalı toplumlar gelince oraya yukarıdan aşağı doğru itmişler insanları. Ve insanlar tabii savaşarak falan güneye doğru kaçmışlar. Gidebilecekleri yerlerde işte burası Madagaskar ve Güney Hindistan. Burada konuşulan diller var. Mesela Tamil dili, Malayam dili, Telugu dili. Bütün bunlar Dravid dillerinin grubundan diller. Ve bu ne zaman olmuş? 5000 yıl önce olmuş. 5000 yıl önce, yani günümüzden 5000 yıl, milattan 3000 yıl önce buraya insanlar gelmişler. Ve işte bu Dravid dillerinin de Sümerce ile akrabalığı var. Bakın onu da şöyle. Bu kişi Pakistanlı bir dil uzmanı. Adı Hasan Dani. 1920 ile 2009 yılları arasında yaşamış. Indus Vadisi kültürünün Orta Asya kökenli olduğunu savunmuştur. Bu hakikaten öyle küçümsenecek bir adam değil. Çok değerli bir insanmış bu Hasan Dani. Çok dil biliyor. Çok dil biliyor. Hem arkeolog, hem filolog, hem yani her yönüyle dört dörtlük, çok iyi dil bilen, çok iyi Türkçe bilen, çok iyi Asya dillerini bilen ve tabii Pakistan dillerini de çok iyi bilen. Kendisi zaten Pakistanlı. Indus Vadisi'nde konuşulmuş olan dilin hem Altay dilleriyle hem de Sümerce ile akraba olduğunu iddia etmiştir. Yani bu mühim bir iddia. Çünkü genelde bu ilişkiler pek ele alınmaz, söz edilmez. Indus Vadisi ayrı bir kültür diye kabul edilir. Indus Vadisi'de konuşulmuş olan dille Sümerce'nin ilişkili olup olmadığı üzerinde durulmaz. Mümkün olduğu kadar hatta ayrı oldukları kabul edilir. Halbuki öyle değil. Yani bu bir demin gösterdiğim haritadan anlaşılacağı üzere şu harita Indus Vadisi'nden Güney İran'dan ta Anadolu'ya kadar gelen bir kültürden söz ediyoruz. Ve bunun kökeni de Asya'nın çıkış bölgesi Asya oluyor. Ve işte Sümerce'li de akraba bu dil. Ve maalesef bu konu hep örtbas ediliyor. Hiç üzerinde durulmuyor. Neden? Çünkü Hintliler ille de Sanskrit diline bağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Sanskrit Hint dillerinin, Hindu dillerinin, çünkü Hindu dilleri de bir sürü lehçeye sahip. Hindu dillerinin de en eskisi olarak kabul ediliyor Sanskrit dilleri. O açıdan diyorlar ki olsa bu Indus Vadisi'nin dili Sanskrit dili olması gerekir. Ama Sanskritçe okuyamıyorlar o şekilleri veya yazıyı. Sümerce Ural-Altay dilidir. Bu kesin. Ama Türkçe ile bağlantılı olduğu kadar mesela Macarca ile de bağlantılı. Diğer Ural-Altay dilleriyle de bağlantılı bir dil. Dolayısıyla Asya kökenli olduğu kesin. Asya'dan gelmişler, işte güney yoluyla İran üzerinden Mezopotamya'ya yerleşmişler. Bu sözcüklere bakacak olursanız mesela ata Türkçe'de, ada Sümerce'de, balta Türkçe'de bal oluyor Sümerce'de, burgu bur oluyor. De aynı demek, hani söz demek aynı. Dik dim olmuş. Mesela biz bu insan dimdik yürüyor dediğimiz vakit o dim sözünün Sümerce olduğunu bilmeyiz. Nereden geldi bu dim diye sorulur. Veya sorulmaz ya, insanlar sormayı pek bilmiyorlar Türkiye'de. Esasında bilim sormayla gelişir. Soracaksınız, merak edeceksiniz, araştıracaksınız ve ondan sonra köklere doğru ineceksiniz. Siz demiyorum tabii. Yalnız siz değil tabii. Bütün Türk halkına hitap ediyorum. Ve bu
şekilde bilim ilerlemiştir. Avrupa bilimi daima araştırmayla, merakla, ille de üniversite hocası olmak da şart değil. Amatörce araştırmak dahi bu işin ilerlemesine yardımcı olur. Ondan sonra mesela ev Türkçedeki Sümerce. Us aynı. Hani akıl us diyoruz ya, aynı kelime Sümerce'de var. Dar kelimesi yar olmuş. Ondan sonra giş olmuş. Yiş orman demek. Orman. Türkçe'de bugün kullandığımız orman kelimesinin aslı, kök sözcüğü yiştir. Ve Sümerce'de de giş olmuş. Onun için ötüken yiş diye geçer. Ötüken ormanı. O ormandan çıkmışlar. Ondan sonra kal mal olmuş. Yan nanga olmuş. Yaz sar olmuş. Bu şekilde bazı sözcükler hafif değişimlere uğramış tabii. Çünkü aramızda yani bugünkü Türkçe ile Sümerce arasında yaklaşık 5000 yıl var. 5000 yıl bu. Şaka değil yani. Ve 5000 yılda halen ortak sözcükler kalmış ve bulabiliyorsak ve karşılaştırdığımızda anlamlarının da aynı olduğunu görüyorsak, işte bu çok önemli bir işarettir. Çok önemli bir kanıttır hatta. Ama işte dediğim gibi bunun böyle olduğunu bilen yok ve bunu bilenler de bununla ilgili çok fazla yayın yapmıyorlar maalesef. Mari şehrine gelelim. Mari şehri Mezopotamya'da bir şehir. Mezopotamya buradan başlıyor. Burası Elam, demin sözünü ettiğim gibi. Sonra burası Semitik halklar, yani Sami halklarının bölgesi. Bakın onlara nomad diyorlar, yani göçebe. Halbuki buradaki Sümer ve çevresindeki halklar yerleşik halklar, şehirler kurmuşlar. Akatların şehri var, Nippur şehri var, Ur var, Uruk var, Mari şehri var ve Amarru adı, veya Amurru. Ebla şehri çok önemli çünkü Ebla'da yazıtlar bulundu, Ebla'da tabletler bulundu. Dolayısıyla bu önemli ve buradan Anadolu'ya dağılım oluyor. Hurriler var. Hurrian Kingdom dediği Hurri halkı ve Hitit halkı dediğimiz insanlar da Hurrilerin devamı. Hurrilerin çocukları, torunları diyebilirsiniz. Çünkü Hurriler burada kalmamışlar bir tek. Hani burada belki merkez olarak bir haritada böyle gösteriliyor ama bunlar da kuzeye gitmişler Hurriler ve bu şekilde Anadolu'da Hitit kültürünü kurmuşlar. Ve bunun kökeni nedir? Sümer'dir. Sümer'dir ve Sümer Türk toplumudur, Türkçedir. Ve Sümer tarihi başlatan pek çok buluş ileri sürmüş olan, ilk mesela toprağa sürmek için yabayı, pullu filan bulan Sümer halkıdır. Matematik yapmış olan Sümer halkıdır. Mesela Pisagor teoremi vardır biliyorsunuz. Yani iki dik kenarın karelerin toplamı hipotenüsün karesine eşittir iddiası. Ki bu doğrudur, geometrik olarak kanıtlanıyor devamlı. Bunu da Sümerler bulmuş. Pisagor değil, Pisagor çok sonra. Velhasıl Sümer kültürü çok önemli ve bütün bu Mezopotamya kültürü Sümer kültürünün devamı. Mari tabletlerine bakacak olursanız, Mari'de bulunan tabletler var. Hem de binlerce. 25 ayrı yerde, ayıtı yazmışım yanlışlıkla, ayrı yerde, bu tabletlerde tur ve ok sözleri geçmiş. Tur ve oklar geçmiş. İşte buradan görelim, şöyle bakalım. Uk dediği ok esasında. Turok, turukki, turuokki, turukki, ok oluyor. Hep devam dikkat etsin. Karşımıza çıkıyor. Ve bunlar demek ki Tur ve Ok halklarının birlikte yerleştikleri, bir kültür geliştirdikleri ve yazı geliştirdikleri. Tabii çivi yazısı ama çivi yazısının da nedeni yine Sümer yazısıdır. Oradan daha gelişme veya değişme olmuştur. Ve böylece bu tabletleri okuyanlar var. Okumuşlar. Fransızlar daha ziyade bununla ilgilenmişler.
Ve bu şekilde bulmuşlar bu sözleri. Bu sözler Türklerle ilgili olduğu konusu, tartışma konusudur. Bu Türk halkı Türk halkı mıdır? Öyle demesek bile en azından şu kadarını söyleyebiliriz. Turukki halkı Tur ve Ok halklarının toplamıdır. Yani birlikte orada bulunmuşlar ve Mari şehrini kurmuşlar. Turlar ve Oklar. Evet, Anadolu ondan sonra tabii kuzeye de dağılma olmuş. Şu şey, görüyorsunuz Sümer kültüründen işte Babil kültürü oluyor. Sonra daha kuzeye çıktıkça Mittani kültürü var. Asirya dediği Asurlular. Asurlulardan şimdi söz edeceğim. Ondan sonra da daha kuzeye gidiyor, Hattiler oluyor. Yani Hurilerin devamı Hattiler, Hattilerin devamı da Hititler. Zaten Hitit sözü doğru olmayabilir. Hitit sözü bir uydurma veyahut da bir benzetme olabilir. Doğrusu Hattidir. Hatti halkı Hitit halkı oluyor yani. Evet, bu dağılımı gördükten sonra devam edecek olursanız Mari tabletlerinden biraz da söz edeyim. Mari şehrinde 25.000 tablet bulundu. Yani bakın ne kadar çok. Ve bu 25.000 tablet 3 farklı dilde yazılmış. Akat dilinde, Huri dilinde ve Okların dilinde. Yani Huriler dediğimiz şeyde Okların ve belki de Turların birlikte oluşturdukları bir toplum ve buna da Hurit şeklinde bir gelişim var ve burada gördüğünüz gibi buradaki it takısı ait. Biz Türkçe'de kullanıyoruz halen. Buna ait. Dolayısıyla it de oradaki hani bir takı ve bu da şunu gösteriyor. Bu diller, Hurrilerin dilleri Ural Altay dili ve bu kanıtlandı. Birçok bilim adamı, arkeolog ve dilci tarafından Hurri dilinin ve Hatti dilinin bir Ural Altay dil grubuna ait olduğu kanıtlandı. Ama Hitit diline gelince Hitit dili için karışık bir dil olduğu görüşü var. Ben de buna katılıyorum. Karışık derken hem Ural Altay dilinden sözcükler var hem de Hint Avrupa dilinden sözcükler var. Fakat gramatik yapı yani cümle yapısına baktığınız vakit tamamen Ural Altay cümle yapısı içinde geliyor. Yani fiiller sonda oluyor. Bu şekilde bir gelişim var. Dolayısıyla bir Hatti'den Hitit'e bir dönüşüm olmuş. Akat ve Hurri karışımı olan Asur Krallığı milattan önce 2000 ile milattan önce 900 yıllar arasında varlığını sürdürmüş Asurlar. Ve Asurların iki dönemi var. Erken dönem ve geç dönem. Erken dönem burada gördüğünüz gibi şurası oluyor. Bakın bütün Anadolu'nun doğusu ve güneyi ve Mezopotamya büyük çapta. Ondan sonra da ikinci dönem var. İkinci geç dönem diyoruz biz buna. Geç dönem daha biraz batıya gitmişler, daha biraz doğuya yayılmışlar, Elam'ı ele geçirmişler ve Mısır'a girmişler. Dolayısıyla Mısır kültürü dediğimiz şey büyük çapta Asur'la etkileşmiş olan bir kültür. Bağımsız, tek başına gelişmiş bir kültür değil. Asur da Sümer'den geliştiğine göre buradaki insanlar Mısır'a geliyorlar ve ilk önce eski Mısır'ı oluşturuyorlar. Ondan sonra yeni Mısır oluyor, tekrar Asurların da etkisiyle farklı bir kültüre dönüşüyor. Şimdi Asur diline bakacak olursak, Sami dili zannedilir. Böyle iddia vardır. Şimdi girin mesela Wikipedia'ya falan, Google'a,
Sorunuz Asur dili deyin, hemen size bu bir Sami dilidir diyorlar. Doğru değil. Bir kere Asurlular Sami değiller. Kendileri Sümer'in devamı. Ve dolayısıyla bunların dilleri de Türkçe ile yakın ilişkili. Hani birebir eşit demeyelim ama yakın ilişkili. Şöyle ki mesela apa sözü Asurca'da ata Türkçe'de. Uva sözü Türkçe'de ova. Tapa sözü tepe. Bu tapa, tepe o kadar yaygın bir sözcük ki mesela Japonca'da teppen diye geçer. Teppen. Teppen tepe demektir. Diğer dillerde de vardır bu. Aynı sözcük geçer. Sonra uri bura oluyor. Dam dam oluyor aynen. Hana hane oluyor. Sar sarp oluyor falan filan. Yani hırtlak kelimesi gırtlak Türkçe'de. Bu kadar yakın olabilir değil mi yani? Çünkü zaten hırtlak derken diye böyle bu şekilde genizden bir ses çıkartıyoruz. Gırtlak. Us yani bu aynısını söyledim. Sümerce'de de var. Demek ki Asurca Sümerce'nin bir kolu devamı. Ondan sonra kusu kuş oluyor. Pija parmak, eni enine, ba bacı, kü gümüş. KG dönüşümü çok yaygındır Türkçe'de. Yani K'dan G'ye dönüşmüş olan bir sürü sözcük vardır yani. Kiniş mesela güneş olmuş. Kü de gümüş olmuş. Sagılı sayılı, mes meşe, dingir tengri. Bu dingir sözü aynı zamanda şeyde de var. Sümerci'de de dingir deniyorlar Tanrı'ya. Tanrı'ya. Esas Tanrı dingir. Fakat onun değişik değişik kolları veya değişik değişik isimlerle tanınan farklı tanrılar da var. Çok tanrılı bir din Sümer dini. İşte onların Anu var, Enki var, Ea var, bir sürü böyle yan tanrıları da var tabii. Fakat en büyüğü bunlardan dingir. Peki dingirle tengri arasında ne iş var? Yine bakın TD dönüşümü burada. Nasıl ki KG dönüşümü varsa TD dönüşümü. Mesela Tengiz Türkçe'de, eski Türkçe'de deniz olmuş. Temir, demir olmuş. Demek ki T, esas kök Türkçe'de T sesi zaman içinde yumuşamış, değişmiş ve D sesine dönüşmüş. Tengri sözü de dingir haline dönüşmüş. Kuzeyde işte bu bütün Kuzey Afrika bölgesindeki dillere, dil grubuna diyelim, Afro-Azyatik diyorlar. Afro-Azyatik. Bu İngilizce, Fransızca kelime. Ama Türkçesi Afrika-Asya dil grubu. Ne demektir Afrika-Asya dil grubu? Yani bu bölgedeki diller sadece Sami dilleri değil. Asya'dan gelen insanlarla Afrika'daki insanların ortak geliştirdikleri bir dil grubu ve buna da Afrika-Asya dil grubu deniyor. Asya dendiğine göre demek ki buraya gelenler Asya kökenli insanlar. Nasıl ki Sümerler Asya'dan geldilerse bütün bu bölgeye gelenler, yani burada mesela Mısır bu bölgede, Mısır Nil Nehri çevresinde, onlar da Afro-Azyatik dil konuşuyorlar. Berber dili var. Berberler çok önemli. Tuareg dili var mesela. Berberlerle yakın akraba. Tuareg dili de aynı bölgeden. Çad biraz farklı. Burada kuş halkı var. Kuşlar da eski Mısır'ın kökeni. Kuş sözü. Ve bu kuş Türkçe bir sözcük. Ama bunu kabul eden var, etmeyen var. Ve ondan sonra batıya dağılımda görüyoruz şimdi. Nasıl ki güneyi gördük, doğuyu gördük. Şimdi biraz da batıya bakarsak, batıya doğru dağılım. Tabii ilk önce buradan geliyor. Yani şöyle diyeyim. Buradan geliyor. Mezopotamya bölgesi burası, şurası. Ondan sonra buradan devam ederek Mısır'a geçiyorlar. Sonra Doğu Akdeniz'e geçiyorlar. Doğu Akdeniz büyük bir merkez oluyor. Finike kültürü orada gelişiyor. Çünkü orası bir ticaret alanı oluyor aynı zamanda. Ve oradan Anadolu'ya, bir de kuzeyden gelenler var. Demin göstermiştim haritada. Bu Hazar Denizi'nin batısından ve Karadeniz'in doğusundan iniyorlar. Bir başka grupta doğrudan doğruya kuzey yolunu Karadeniz'in kuzeyinden hem
İşte bu Baltık Denizi bölgesine yayılıyorlar. İşte Finler oluşuyor, ondan sonra Vikingler oluşuyor ve değişik toplumlar oluşuyor. Ve bir grupta buraya aşağı iniyorlar. Yani iki yoldan geliyorlar. Hem kuzeyden gelenler var hem Trakya üzerinden gelenler var. Şimdi bunu görecek olursanız peki 38 harfli Türk ABC'si bütün bu kök şeylerin, sözcüklerin kökeni bu ABC'de toplanıyor. Ve gördüğünüz gibi bu işaretin her biri bir hece. 38 hece var burada ve bu hecelerle birleştiklerinde bitişken bir dil ortaya çıkıyor. Mesela ok görürseniz burada aynen ok şeklinde ve telaffuzda ok hecesi oluyor. Diğer heceler de çok ilginçtir. Ve Doğu Akdeniz'de, buradan sözünü ettim ya işte şuradan, Doğu Akdeniz'e geliyorlar burada. Doğu Akdeniz'de bir sürü bu Orhun ABC'sinin devamı veya değişimi olarak Türklerin getirmiş olduğu bir ABC bu. Oradaki değişik ABC'lerin sıralamasını görelim. Mesela 1600 ile 1500 milattan önce, yani günümüzden 3600 yıl önce Sina bölgesinde şekiller var. Bunlara harfler mi, heceler mi bilmiyoruz ama bir ABC gibi bir şey var. Ondan sonra ilk böyle alfabetik yazı olarak çıkan yazı Ugarit'te çıkıyor ve milattan 1400 yıl önce, 1300 ile 1400 yıl önce. Çivi yazısı olarak başlıyor tabii ama bir 24 harfli bir harf ABC'si bu. Biblos da var. 1300 ile 1000 arasında. Sonra Muab da var. 1000 ile 900 yıl arasında. Hieratik, Aramaik, sonra Arapça, Güney Arapça. Ondan sonra Palmira bölgesinin dili var, yazısı var. Siryak, yani Suriye'de gelişmiş olan bir yazı var. Ondan sonra Mandean var ve Latin en son. Şimdi bunlara baktığınız vakit buradaki şekillerin pek çoğu birer damgadır. Ve o Asya damgalarının biraz dönüşüm şekli, değişim şeklidir bunların çoğu. Ama bütün bu ABC'ler kullanılmış ta ki Finike'de yerleşik bir ABC türü kabul edilene kadar. Ve milattan önce 1200 yıllarında Anadolu'dan batıya yayılma başlamış. 1200 milattan önce. Yani günümüzden 3200 yıl önce. Bakın burada yine %40 en çok bu grup var. Burada R1b grubu oluyor, haplogrubu. Bu bir gen grubu. Bu grubun dağılımı nasıl ki gördük yani güneyden Mezopotamya'dan Hurrilerle, Hattilerle ve sonra da Hititlerle gelen bu gen grubu buradan İstanbul üzerinden Vinça kültürünü kuruyorlar ve kuzeyden Etrusk kültürü kuruluyor. Oraya geliyorlar. Şimdi ondan da söz edeyim. Tur ve Ok boylarının yerleşim bölgesini görüyorsunuz. Turlar ve Oklar bütün bu bölgeyi kaplamışlar. Yani Batı Anadolu, bugün İonya denilen ve Yunan zannedilen toplumların olduğu yer esasında Tur ve Okların bölgesidir. Ve onların kurduğu kültürün devamıdır oradaki işte Lidyalılar, Frigler, ondan sonra Likyalılar ve diğer Anadolu toplumlarının çoğu Tur ve Okların devamıdırlar. Ve onlar bütün Yunanistan dediğimiz bu işte bölgeyi ta nereye kadar Girit orası, ondan sonra Akdeniz'deki adalar Rodos, Kıbrıs, ondan Sicilya ve bütün Kuzey İtalya'da bu toplumlar yerleşmişler. Ne zaman başlamış bu? Tabii 1200 milattan önce başlıyor ve zamanla dağılım artıyor tabii. Trakya'da ise Traces denilen bir bölge var. Trakya bölgesi bu yani. Ve bu da Tur-Ok sözünden gelişmiş bir sözcüktür Trakya. Turokya, Trakya olmuş. Ya da dediğim gibi daha önce bölge demektir. Tur-Ok öyü kökeni. Tur-Ok öyü Trakya,
Torkya veyahut da sonuçta da Trakya olmuş. Ve gördüğünüz gibi burada İlirya var bu bölgede. Bu bölgede de Trakya bölgesi oluşuyor. Şimdi bu haritaya göre Keltler, Seltler buradan geliyorlar. Bu harita yanlış tabii. Bu haritaya ben katılmıyorum. Gerçi bu haritayı indirdim ama bu harita yanlış. Keltler buradan Anadolu'dan batıya doğru yayılan bir toplum. Traklar ve Trakya adı da işte Trasyan veya Trakyan halkı, Turok halkı oluyor. Turok'ta Trak halkı Turok, Türk oluyor. Trakya, Turok öyü oluyor. Troya'da Tur öyü oluyor. Troya, yani Batı Anadolu'ya Troya diyorlar ya Yunanlılar. Troya esasında Tur öyü, doğrudan doğruya Turların kurmuş olduğu bir yer. Ve Truva dediğimiz yer yine Turların kurmuş olduğu bir şehirdir. İtalya'nın kuzeyinden geliyorlar ve kuzeyden M.Ö. 1200 yıllarında, bakın burada yazmışım ben, 1200 yıllarında yine tabii böyle bütün Trakya'dan dağılarak geliyorlar ve bütün bu bölgeyi kapsıyorlar, batı kısmını. Trakya kuzeyden Tur ve Ok boyları iniyor. Ve İtalya'nın batı bölgesi Turlara ait oluyor, doğu bölgesi de Oklara ait oluyor. İki ayrı grup fakat aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip, aynı geleneklere sahip iki Türk halkı Turlar ve Oklar. Milattan önce 700 yıllarında ise güneyden işte Yunanlılar, Lidyalılar, Frigler falan gibi bir takım toplumlar milattan önce 700 yıllarında geliyorlar. Ve bunun bu şekilde güneyden gelmelerinin başlıca nedeni de açlık oluyor. Yani bir ara Batı Anadolu'da büyük bir kıtlık oluyor, açlık oluyor ve değişik nedenlerden. Belki de büyük sebebi de sivrisinekler. Sivrisinekler her tarafı kaplayınca insanlar artık çalışamaz oluyorlar, tarım duruyor, açlık oluyor ve oradan göçler başlıyor. Etrüsk harfleri ile Orhon harfleri arasında da çok büyük benzerlikler var. Burada gördüğünüz gibi şu harflerin birçoğu Orhon harflerinde var, aynısı. Demek ki Etrüsk harfleri dönüşüm olarak, değişim olarak Orhon ABC'sinden gelişmiş bir ABC'dir. Ve burada farklı halklar var. Kuzeyde Turlar ve Osklar bu şekilde dağılıyorlar. Roma'da o zaman M.Ö. 700 yıllarında Roma küçücük bir şehir, ufak, hatta şehir bile değil, bir kasaba Roma. M.Ö. 700 derken bunlar organize oluyorlar, ordu kuruyorlar, yayılmaya başlıyorlar ve hem Turları hem de Okları kontrol altına alıyorlar. Kralları var, Turların Etrüsk kralları var. Onları kovalıyorlar ve sonra kendileri yerleşiyorlar ve Roma, Latin dili, bütün işte Roma kültürü, Roma İmparatorluğu'nu kurmuş oluyorlar. Turlar aynı zamanda buradalar. Yani Sardunya, Korsika, Sardunya ve Sicilya'da Turlar var. Ve Etrüsk sözünün aslı, kökeni, etimolojisi Tur ve Osk sözünden birleşimdir. Birleşme demektir. Yani ve kelimesinin anlamında bir sözcük, bir sestir. Çünkü mesela İngilizce'de, Fransızca'da ET diye yazılır, ve demektir. Tur, Osk, Tur ve Osklardan oluşan bir toplum ve bunlara ikisini birlikte Etrüskler demişler. Lidyalılar ve Frigler de güneye işte milattan 700 yıllarında falan gelmeye başlamışlar. Sonra bunlar yukarı doğru dağılınca kendileri de Romalılarla iç içe birleşerek işte bir büyük kültür oluşturuyorlar. Roma kültürü, Latin kültürü dediğimiz şey. Ve İtalya'da Tur-Osk ülkesine Tuscany deniyor. Tuscany. İngilizcesi ve İtalyancası da var bunun. Toskana
İtalyancası. İngilizcesi Tuscany, Toskana, Tur-Osk bölgesi demektir. Toskana daha da belli ediyor Tur ve Osk seslerinin ortada olduğunu, içinde olduğunu. Toskana dediğiniz vakit Tur-Osk sesleri çıkıyor karşımıza. Ve işte Tuscany veya Toskana İtalya'nın şu demin gösterdiğim turların esas yerleşim bölgesi oluyor. Ondan sonra buradaki denizin adı da Tyrrhenian Denizi. Bakın yazıyor. Tyrrhenian Sea. İngilizce olduğu için bu harita öyle yazmışlar. Tyrrhenian Sea. Aslında bu Turhan Denizi'dir. Tiran Denizi, Turan Denizi veyahut da Turhan Denizi. Yani Turların hanına ait, onun adına verilmiş olan, onun adıyla anlandırılmış ve isimlendirilmiş olan bir deniz Turan Denizi. Ve burada açıkça yazıyor Turan Denizi. Ve Taskan Archipelago. Bu ne demek? Archipelago adalar birliği. Yani zinciri, adalar, küçük adalar zinciri var burada. İşte Elba Adası var ve diğer adalar var. Ondan sonra bu adaların toplamına da Tur-Osk adaları deniyor. Tur-Osk adaları. Adına da İngilizce'de Tuscan Archipelago demişler. Korsika'ya da gelmişler. Yani Korsika Fransız bugün için ama o gün için Turların ve Oskların yerleşim alanı. Ve Korsika'da halen bugün Tur ve Oskların heykelleri var. Bunu biliyor muydunuz? Evet, Tur ve Oskların yapmış oldukları, milattan önce veya milat dönemlerinde yapmış oldukları heykeller duruyor. Doğu Korsika'da. Yani Korsika'nın şu bölgesine, doğusuna seyahat edenler bu heykelleri görebilirler. Fakat tabii İtalyanlar ve Fransızlar oraya hakim olduktan sonra bu heykelleri böyle bırakmışlar kendi haline. İlgilenmiyorlar ve bunların Turlara ait, Türklere ait olduğunu da hiçbir şekilde duyurmuyorlar. Ve reklamını da yapmıyorlar. Yani mesela Korsika'nın reklamına girerseniz o bir sürü şehirlerden söz ederler. Batista'nın bir şehirleri var ondan meşhur. Ondan söz ederler. Fakat bu heykellerden pek söz etmezler. Ve bu konuyu incelemiş olan, kitap yazmış olan bir değerli hanımefendi var. Bu hanımefendinin adı Adile Ayda. Kendisi Roma sefiresi. Büyükelçi mi artık veyahut da müsteşar mı tam bilmiyorum ama sefire diyorlar. Belki müsteşar olarak oraya gitti. Excellence hanımefendi deniyor. Adile Ayda Roma vazifeli bir hanım sefirimiz ve müzakere masasında yabancı diplomatlara aman vermiyor diye bir gazete kupuru bu. Ve orada resmi de görünüyor. Bir kitap yazmış. Etrüskler Türk mü idi? Fransızca'da var. Aynı kitabı Fransızca'ya da çevirmiş. Kendisi yazmış. Les Etrusques étaient-ils de Türk diye bir kitabı var. Ve burada ifade ettiği şey şu. Ben diyor araştırdım Etrüsk yazısını diyor. Etrüsklerin değişik yerlerde bırakmış oldukları yazıtlar var. Bu yazıtları okudum. Orhun abecesiyle okumuş üstelik. Ve bunu bu şekilde iddia ediyor. Diyor ki evet Etrüskler Türktüler. Ama tabii açıkça bunu söylemek belki işine gelmiyor. Bir soru halinde ifade ediyor. Türk mü idi şeklinde Adile Aydan. Ve bunun yayınlanma tarihi de burada var. 1976 mı ne? Bakayım. 1900 evet ya 74 ya 76 o yıllarda yayınlıyor bu kitabı. Sonra Türkiye'ye çağırıyorlar tabii kendisini ve bu yazdığı kitap hiçbir şekilde yeniden basılmıyor. Bunun üzerinde durmuyorlar. Ne tarihçiler, ne dilciler, ne de dışişleri bu işe önem veriyor. Hiçbir şekilde önem vermiyorlar. Ve Adile Aydan'ın adı da silindi. Bugün gençlere sorsanız kim Adile Ayda kimse bilmez. Kimse bilmez. Yani bilenler de bu işin meraklılarıdır. Başkaları bilmez. Evet, maalesef gerçek bu. Bu Etrüsklerle ilgili araştırma yapanlar, Sümerlerle ilgili araştırma yapanlar,
Ondan sonra diğer Türk toplumlarının ve Türkçenin gittiği bölgelerdeki etkilerini araştıranlar maalesef duyurulmuyor. Mesela benim kitabım var. Asya'dan Yayılan Kültürün İzleri. Ve bu kitabımda Türkçenin ne kadar değişik toplumlara gittiğine, ne kadar değişik toplumlara ve dillere etkisi olduğunu anlatmışım, anlatıyorum, anlattım yani. Şekillerle, resimlerle, haritalarla, değişik şekillerde açıkladım. Maalesef bu konu bugün pek üzerinde durulmuyor nedense. Sonuca geldik. Yani belki çok fazla sürmedi benim konuşmam ama zaten aramızdayız yani çok kalabalık da yok. Sorularınıza açık olacağım tabii, bitireyim. Sonuç, Türklerin ataları Tur, Ok ve As boylarıdır. Asya adı da As boylarından gelmedir. Tur'la Okların birleşimi sonucunda Turok veya Török ve Türk adı ortaya çıkmıştır. Yazı ön Türklerin damgalarından türemiştir. Ön Türklerin damgaları ilk önce Asya'da hayvanlarını damgalamak için kullandıkları şekiller idi bunlar. Her boyun kendine ait bir damgası vardı. Sonra bunlar harflere ve hecelere dönüşerek dil oluşuyor. Ve bir bitişken dil ortaya çıkıyor. Dünyaya dağılmış olan milletlerin hemen hepsi Asya kökenli halklardır. Hemen hepsi. Yani Avrupa'ya da gitseniz, Kafkas dillerini de inceleseniz, Hint dillerini de inceleseniz, ondan sonra Anadolu dillerini de inceleseniz, kökeninde Asya'nın Türk dillerini bulacaksınız. Tarihimizin batılı tarihçilerden öğrenerek yerine, yani tarihçilerden öğrenmek yerine kendi araştırmalarınızı yaparak gerçek tarihimizi yazmamız lazım. Atatürk bunu yapmış. Atatürk'ün tarih kitapları var, tarih vizyonu var. Ve bu tarih vizyonu maalesef sonradan eğitimden kaldırılmış. Halbuki o devam etseydi bugün gençlerimiz kendi kültürlerini, kendi tarihlerini çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaklardı. Benim gibi amatörler bu işin, çünkü ben fizikçiyim sonuçta, tarihçi değilim, dilci değilim. Benim gibi amatörler bu işe el atıyorlar ama onların da sesi pek çıkmıyor. Bu açıdan yeniden tarihin ele alınması, Atatürk'ün tarih vizyonunun, tarih kitaplarının incelenerek bugünkü bilgiler ışığında yeni bir tarih kitabının yazılması ve bu tarih kitabının da eğitime dahil edilerek öğrencilere tarih dersi olarak öğretilmesi gerektiği inancındayım. Ve bunu yapmak lazım. Çünkü bunu yapmazsanız herkes dağılma peşinde. Canım kimse Türkiye'de kalmak istemiyor gençler, farkındaysanız. Kimse kendi kültürüne sahip çıkmak istemiyor her şeyden önce. Sahip çıkmayan insan da ne yapıyor? Batı eğitimi, zaten biliyorsun Anadolu liselerinde yalnız Batı eğitimi var. İngilizce öğretiliyor. Ondan sonra birkaç ders var Türkçe öğretilen ama işte onlar da Avrupalıların hazırlamış olduğu müfredat üzerine yapılan eğitimler. Ve o şekilde gençlerimiz bir an önce Türkiye'yi terk etme peşindeler. Haklılar, çünkü onlara tarihleri verilmemiş, özgüven verilmemiş. Onların tarihleri ve dillerinin önemi anlatılmamış. Bilmeyince de ne yapsın galiba, ona da ayrılma peşine gidiyor, haklı olarak. Yani ben onları suçlamıyorum, dikkat edin. Benim suçladığım bu tarih vizyonunu ders kitaplarına sokmamış olanlardı. Evet, diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Zannediliyor ki işte milattan sonra 7. bu Orhun kitabeleri var, biliyorsunuz, Orhun Vadisi'nde ve orada bulunmuş olan bir takım dikili taşlar var. Dikili taşlar, işte Bilge Kağan yazıtı var, Tonyukuk yazıtı var. Ondan sonra şey var, onun Bilge Kağan'ın kardeşi olan neydi adı? Kültigin yazısı var, doğru. Ve bu şekilde zannediliyor ki bu yazılar orada çıktı. Öyle imkanı var mı? O kadar ayrıntılı ifadelerle, bütün bir cümle kurarak ve gayet güzel harfleri belirli bir şekilde kazarak oraya yazmış oldukları bu kitabelerin böyle bir anda
gökten zembille mi indi bunlar, bu yazıtlar? Tabii ki bunların geçmişi var ve bunların geçmişi ön Türkçe'ye dayanır. Ön Türkçe de günümüzden belki 10 bin yıl öncesine dayanır. Tabii bunu eğer bilmezseniz ve bu öğretilmezse zannediliyor ki bir anda milattan sonra 7. yüzyılda bu yazıtlar çıktı, Orhan Ağabeycisi de orada. Öyle değil, bunun bir öncesi var, hazırlığı var. Hiçbir şey bir anda gökten zembille inmiş gibi ortaya çıkmıyor. Her şey eğitimle, zamanla çıkıyor. Değil mi? Üniversite mezunu olmak için önce ilkokul okuyacaksın, sonra ortaokul, sonra lise. Bu şekilde gidiyor her şey. Yani bunu bu şekilde düşünürseniz Orhan Ağabeycisi'nin de çok daha eski olduğunu hemen sonucuna varabilirsiniz.